Merhaba sevgili oğlaklar, hoş geldiniz. Ocak ayına, Ocak ayı bolluğu, bereketi ve neşesiyle sizleri bulsun. Evet, Ocak ayı sizin ayınız. Evet, Ocak ayında yoğun bir şekilde oğlak, 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 yükselen oğlak, hepimiz yükselen oğlak gibi olacağız adeta. Ne kadar güzel çalışacağız, çabalayacağız. Çalışkan ve azimli bir Ocak ayındayız. Hem çalışacağız hem verimimizi artıracağız. Çok güzel. Sizin için ikili ilişkiler yapılanacak ve kararlarınızın tamamen yenilendiği bir aya işaret ediyor. Özellikle ilişkiler ve hayatta güç kazandığınız, önemli atılımlara başladığınız bir Ocak ayına işaret ediyor. Hayırlısı uğurlusu olsun. Ay başında verimli güzel etkilerle giriyorsunuz sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bu ay en çok etkilenen zodyak kuşağı burçlarından bir tanesisiniz. Yapmak istedikleriniz, işiniz, kariyeriniz, ilişkileriniz hepsi yenilenecek ve hepsinin yenilendiğini göreceksiniz. Her elinize attığınız işte büyüyecek, büyüyecek, verimlenecek, bereketlenecek. Ancak dengeye dikkat. Özellikle ikili ilişkilerde. Çünkü Ay ve Jüpiter tam ilişki alanı dediğimiz 7. evde alma verme dengesini iyi kurmanız gerektiğinin altını çiziyor olacak. Venüs, Mars, Merkür, Güneş hepsi ay boyunca Oğlak burcunda. Ve özellikle ayın hemen başında Venüs, Mars ve Güneş cazimi dediğimiz Güneşin kalbinde önemli günlerden geçecek. Bu tabii ki 6, 7, 8 Ocak günlerine denk geliyor. Güzel, verimli günler. Çalışmalarınızı arttırabilir, verim kazanabilir, uzun vadedeki planlarınızı değerlendirebileceğiniz bir sürece işaret ediyor. Gelişimi, ilerlemeyi destekleyen fırsatlı bir ay başlangıcı olacak. Yalnız burada ikili ilişkilerde göz ardı ettiğiniz bazı sınırları, kendi sınırlarınızın dışına çıkan çalışmalar içinde olmak, fazlasıyla istek ve arzuları da yükselten bir noktaya işaret ediyor. Jüpiter retrosu bu alanda sizin üstünüzde büyüttükçe büyütecek bir mercek görevi görüyor adeta. Burada duygulara, ikili ilişkilerde beklentilere, tutumlara, göz ardı ettiğiniz konulara fazla iyimser, fazla çalışmalara dikkat etmek gereken bir süre. Ayın ilk yarısı geliştirmek için çok güzel demiştik. 3 Ocak hemen ayın başından yeni özellikle yengeçteki dolunayla beraber çok güzel işler imza attığınızı görüyoruz sevgili oğlaklar. İkili ilişkiler bir kere zaten inanılmaz verimli bir süreçte olacak. Yeni imza atabilirsiniz, yeni bir şeye başlayabilirsiniz, yeni bir ilişki olabilir, yeni bir insan olabilir. Hali hazırdaki ilişkileriniz alanında da yenilenmeler söz konusu. Ve 18 Ocak Oğlak yeni ayı gelecek. Tam sizin yeni ayınız. Oğlak yeni ayı. Yaratımcı, geliştirici, üretken, çalışkan, azimli, kararlı, tüm hedeflere odaklandığınız her şeyi yapmak için azminizi yükselten bir yeni ay olacak. Aynı zamanda da arınmalar yapıyorsunuz. Düşünceler, kararlar, fikirler, kişileri net bir şekilde maskelerinin düştüğü ve elediğiniz, adeta o içlerindeki hislerin size direkt geçtiği bir süreçte olacaksınız. Uzun süre evliliğiniz, arkadaşlarınız, tüm bunların hangi niyetlerle, neden, niçin sonuçlarını çok iyi bir şekilde, berrak bir şekilde görüyor olacaksınız. Sevgili oğlaklar, çok önemli hem sorumluluklar alacaksınız hem de ilişkilerinize, işle beraber ilişkilerinizi yükselttiğiniz bir ay. Çok önemli. Ayın en şanslı günleri 4, 6, 7, 30 ve 31 sevgili oğlaklar kullanabilirsiniz. Ayın en olumsuz günleri 26-27 Uranüs'le sert etkileşime giren Kova stelyonunun başladığı süreç. Bugüne dikkat zaten detaylı anlatacağım. Ayın en iyi geliştirmek için, iletişim için, girişimler için kullanabileceğiniz en iyi tarihi 21 Ocak. Merkür cazimi, ilişkiler, iletişim, girişim için çok iyi. İlişkiler, güzellik, bakım için en uyumlu zamanlarsa 6-7 Ocak. Çok verimli, çok yorucu bir ayda olacak aynı zamanda sizler için sevgili oğlaklar. Hazırsanız hemen başlayalım. 3 Ocak Cumartesi. Yengeç Dolunayı. Şanslı, besleyici, geliştirici, olumlu Yengeç Dolunayı Türkiye saatiyle 13.07'de öğle saatlerinde gerçekleşiyor. 13 dereceyle gerçekleşecek ve sizin için tam 7. evin ışığını yansıtıyor olacak. Tam 7. evin içine yerleşiyor olacak sevgili oğlaklar. Sevgiliniz, sevdiğiniz kişiler, aileniz, eşiniz,
partneriniz, ikili ilişkiler üzerine yoğun bir yengeç dolunayı var. Ve en çok etki alan gruptasınız sevgili oğlaklar. Güzel bir şekilde etki alıyorsunuz. Yeni kişilerle çalışabilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Duygular ve güzel etkiler içinde yükselişte şans ve fırsatları size getiren olumlu bir yengeç dolunayı. Tabii ki duygusal güzel etkiler içinde olacaksınız. Güzellik ve ikili ilişkileri onarmak, tamamlamak, karar verdiğiniz konularda gerek mesafe vermek istediğiniz kişilerle ilgili, gerekse inanarak büyümesini istediğiniz ilişkilerle ilgili tüm meyveleri size yaşamınıza sokacak olan bir yengeç dolunayı. Ama sizin için tabii ki önemli olan burada bir partner. Hayatınızda size destek olacak, hem fikirdaş olacak, hem paylaşımlarınızı arttıracak. Bu partnere odaklanma da söz konusu bu dolunayda. Tabii ki duygusal anlamda sizi hassaslaştırabilir. Hoş ilişkilere, anlaşmalara, evliliğinizle ilgili olumlu etkileşimler alacağınızda bir dolunay sevgili oğlaklar. Burada yeni ortaklıklar, yeni bağlantılar, yeni iş arkadaşları içinde olabilirsiniz. Hali hazırda olan ilişkileriniz, iş arkadaşınızdır. Yakın temas halindesinizdir. Onunla yeni bir ilişki moduna girebilirsiniz. Bu fırsatı gelen bir gelişimler, bu fırsatla gelen gelişimler. Tabii ki Kayron'la kareleniyor olacak sevgili oğlaklar. İş arkadaşlarınız demiştik, partneriniz, evliliğiniz tüm bu alanda etkisini çok yükseltecek. Yoğun duygusal etkiler demiştik. Burada geçmiş problemler, sizi hassaslaştıran konular, bunları eliyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Geçmiş problemli yapıları, güven konusu, ihtiyaçlarınızı görüp fark ettiğiniz, belirlediğiniz ortak işlere doğru ilerlediğiniz bir sürede olacaksınız. Tabii burada güven, inanç ve sizin gerçekten destek olan kişiler çok ön plana çıkacak. Duygusal anlamda yoğun demiştik. Duygularınızı görmek, sevdiğiniz kişilerle, o kişilerle vakit geçirmek, tekrar insani o kişilerle bir arada vakit geçirmek, çalışmalara biraz ara vermek ve biraz insanlarla eğlenmek, kişilerle bir araya gelmek, paylaşım içinde olma duygularınız çok yoğunlaşacak. Burada tabii ki güven altını çiziyor. Burada açıkçası uzun süredir çalıştığınız yoğun çalışmaların emeklerini almak. Yine çalıştığınız o gri binaların içine giriyoruz. Her gün o gri binalar içerisinde çalışıyoruz. Gerek evimiz, yaşamımız olsun. Burada geri dönüşümü almak, kişilerle olumlu fırsatları görerek ufkunuzu geliştirebileceğiniz, kişilerle büyümeye geçebileceğiniz de önemli bir yengeç dolunayı. Hemen karşıt evinde, birinci evinizde Oğlak. Birinci ev demek düşünceler, fikirler, seçimler. Burada kararlarınız çok istikrarlı. Bir kere net bir şekilde görüyoruz demiştik, maskeler iniyor. Elinize attığınız her iş büyüyecek ve aynı zamanda karar verdiğiniz, büyüyüp geliştirmeye karar verdiğiniz konular, ilişkilerle ilgili ayıklamalar. Burada sizi ileriye taşıyacak fırsatları geliştirmeler için çok çok etkin. Yine burada tabii ki evliliğinizle ilgili olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Yeni evlenecek olan oğlaklar için de verimli bir sürece geçiş yapacaklar. Şanslı karşılaşmalar yaşayabilirler. Bu özellikle bekar olan oğlak ve yükselen oğlaklar için şu anda önünüze insanlar getirebilir bu yengeç dolunayı. Bu kişiler sizin için etkili kişiler olabilir. Güzel etkiler taşıyan, kalıcı etkiler taşıyan kişiler olabileceğini gösteriyor. Para konularına baktığımızda olumlu, istikrarlı, destekleyici, güzel bir noktada olacaksınız. Emeğinizin karşılığını görebileceksiniz sevgili oğlaklar. Bu dolunayla beraber artık 2026'da emeklerinizin, çalışmalarınızın yavaş yavaş destekleyici çözümlerin geldiğini görüyoruz para konularında. Dışarıdan gelen paranız, burada bu parayı toparlamak, belki gelir gider dengelerinizi düzene sokmak. Bunları yönettiğinizde bir ay olacak. Daha iyisi, daha verimlisi için adımlar atmaya başlıyorsunuz. Ve sağlık konuları. Sağlığa da şöyle bir bakalım. Özellikle kadınsal rahatsızlıklar, akciğer, solunum yolları rahatsızlıkları, bağışıklıkla ilgili desteklenmek gereken bir yengeç dolunayı olduğunu gösteriyor. Yine Satürn balıkta ve Neptün'de 29 derecede önemli yerlerden geçecek sevgili oğlaklar. Buradan geçerken lütfen dalgınlık olabilir, kararsızlık yaşadığınız duygular olabilir, dalgınlık olabilecek kazalar olabilir. Bunlara çok dikkat ve unutkanlık olabileceğini gösteriyor. Bağışıklık sisteminizi lütfen güçlendirmeyi unutmayın sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Güzel bir dolunay diliyorum. Ve 6-7 Ocak
Güneş, Venüs, Mars, cazimi dediğimiz o oğlaktaki yoğun kavuşumuna doğru gidiyor sevgili oğlaklar. Sizin tam üzerinizde gerçekleşecek tam birinci evde bir kavuşum enerjiniz ve frekansınız gittikçe artıyor. Aynı zamanda yapmak istediğiniz işlere, fırsatlara yoğunlaşıyorsunuz. Güzel etkiler gelmeye başlıyor. Emek verdiğiniz azimle yükselerek elinizine attığınız her işi büyütecek fırsatları size getiriyor olacak. Emek verdiğiniz konuların karşılığını görmeye başlıyorsunuz. Siz istediğiniz, yapmak istediğiniz tüm dilekler, gerçekleştirmek istediğiniz tüm yükselişler ve aynı zamanda tabii ki bunları dengelemek gereken bir dönem olacak. Binlerce, pek çok konuda fikir gelebilir. Burada pek çok kişiyle karşılaşabilirsiniz. Ve tabii ki bu biraz dengelemek gereken konu derken azminiz çok güçlü olacak ama öte yandan kendinize çok yüklenmemek de önemli. Bu işler için, para kazanmak için artan yoğun çalışmalar içerisinde sistem düzen kurmak üzere çok yoğun bir hale getirebilir. Evet, azminiz, düşünceleriniz artacak. Karşıdaki insanla ilişkilerinizde çok yoğun interaktif bir halde olacaksınız. Ama adeta hani bir havuz dolusu para istiyorum, içinde yüzeceğim dediğiniz şeyi size getirmeye çalışacak bu durum. Çok güçlü bir şekilde çünkü bir araya geliyor birinci evde. Ama size getirirken siz binlerce havuz dolusu para getirebilir bu. Hani bir havuz dolusu para istiyorum, içinde yüzeceğim, hani Rich gibi gerçekten o amaçlar için odaklandığınız bir süre olabilir. Ama bu süreç size binlerce havuz olasılığını, binlerce para dolusu havuz olasılığını getirip bunları derlemesi için de çalışabilir. İnşallah da öyle olur. Tek zorluğunuz bu olsun diyelim. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sürede olacaksınız. Bunları büyütmek, geri dönüşümlerini sağlamak için planlar, programlar yaptığınız bir sürede olacaksınız. Bolluğu bereketiyle gelsin. Ve 6-7 Ocak Güneş Venüs kavuşuyor. Çok güzel cazimi dediğimiz pozisyon. Burada alım satım işleri, güzellik, estetik bakım işlemleri çok güzel tam Oğlak'ta. Bir kere sizin görünüşünüzü çok parlatıyor olacak sevgili Oğlaklar. Herkes size bakıyor olacak, herkes sizi görüyor olacak. Çok iyi. İkili ilişkilerde yine etkileşimimizin arttığı süreç demiştik ki insanlarla karşılaşabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiler, hobiler, karşılaşmalar, güzel arkadaşlıklar, flörtler. Tabii ki bekar oğlaklar için çok çok güzel, verimli bir süreç. Yaratıcı, etkin, üretici güzellikleriniz çok artıyor olacak. Burada kalbinizden geçenlerin gerçekleşeceğine lütfen unutmayın. İnanın, isteyin, dilek dilemeyi unutmayın bu süreçte 6-7 Ocak. Ve 7 Ocak Venüs Mars Oğlak'ta kavuşacak. Tam Oğlak Selum çok gerçekçi bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok berrak bir şekilde. İkili ilişkilerde o senkronize olma durumları, enerjinizin arttığı, bu kişiyle anlaşıyor muyum, anlaşamıyor muyum? Bu kişiyle çok iyi anlaşıyorum. Onunla beraber odaklanıp ilişkiniz konusunda yatırımlarını arttırdığınız bir süreç. Hem ilişkide hem de kararlı yapınızla güzel, etkili, hareketli bir sürece geçiyorsunuz. 9-10 Ocak Güneş Mars kavuşuyor. Fakat Jüpiter tek karesi var. Bu da evet, bedenen güçlü olacaksınız bu arada. Spor yapabilirsiniz. Bir takım hobilere geri dönebilirsiniz. Belki eski sevdiğiniz bir hobiye canlandırmak isteyebilirsiniz. Ve ayın 10'undan sonra oluşmaya başlayacak bu. Tabii ki atletik, güçlü olacaksınız ama bir taraftan da çok fazla kendinize yüklenme enerjisi yaratabilir. Yani çok çalışma, bedeninize güvenerek onu da yapayım, onu da yapayım, ortak alandaki çalışmaları arttırabilir. Burada ortak fikirlere lütfen yine dikkat. Ortak fikirleri paylaşıyorsunuzdur dürüstlükle, açık yüreklikle. Fakat karşı tarafta rekabet içerisine girdiğinizi görebilirsiniz. Burada birazcık o dinamizmi, o fikirlerdeki çatışma ve gerginlik ruhunda ateşleyebilir. Evet, enerjiniz yüksek olacak. Bu yüksek frekansı gergin dinamikleri dengelemek anlamında önemli bir geçiş olacak. Ve 18 Ocak Pazar Oğlak yeni ayı 28 derecede sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Türkiye saatiyle 10.53'te üretken, yaratıcı ve gerçekçi Oğlak yeni ayı çalışmak için kolları sıvıyorsunuz. Birinci evde. Evet, para kazanacağım, ilişkilerimi toparlayacağım, geliştireceğim ve yoğun bir şekilde çalışkanlık ve azminizin arttığı bir süreçte olacaksınız sevgili oğlaklar. Oğlak sterlimi çok yüksek. Kararlarınız, düşünceleriniz adeta bir lazer ışığı gibi. Karşınızdaki kişiden ne bekliyorsunuz, ne alacaksınız, matematikçi gibi hepsini net bir şekilde göreceğiniz, yükselişler içerisinde olacağınız bir süreç çok güzel. Yeni kararlar, yeni düşünceler dedik, azimle, istikrarla ilerlemek dedik. Zekanız, karizmanız zaten çok güzel olacak. Tohum atmak istediğiniz ne iş varsa sevgili oğlaklar, lütfen bu Oğlak yeni ayını bir yere not edin.
önemli bir gelişme olacak. Çünkü burada seneye ilerlemesini istediğiniz hangi konu varsa, evet seneye dedim bu arada, 2026 içinde gelişecek ve seneye daha da büyüyecek. O yüzden uzun vadede yapacağınız programları listeleyebilir. Geçmişte arta kalan konuları tamamlayabilir, arındırabilir. Yeni işler için uzun vadeli kazançlara dönüştürecek etkiler alabileceğiniz çok önemli bir yeni ay. Yapacağınız işler uzun vadede olacak. Stratejiler kurmak, yeni bir işle ilgili düşünmek, onu ortaya çıkartmak, ilişkilerinizi iyileştirmek, yeni ilişki atılımlarına geçmek. Tabii ki burada güven temaları yine yengeçle beraber çok fazla artıyor olacak. İşinizi, kazancınızı, çevrenizdeki kişileri yenilemek, büyütmek adına da çok etkili çalışacak. Olmayan koşullar için enerjiniz ve zamanınızı kontrol etmeye başladığınız bir süreç. Yine kendinize aşırı yüklenmemek dedik. Zamanı kendi yerinde, ritminde uydurarak hareket edeceksiniz. Yani size yük olan konuları, kendi kafanızda da yük olan konuları eleyip sizi karamsarlığa iten, sizi zorlayan konuları arındırıp oldukça etkin bir sürece başladığınız bir yeni ay. Hayırlı uğurlu olsun. İkili ilişkilere bakalım. Geçmişe dayalı kayıplar dedik. Kopuşlar, ayrılıklar, bazı yükselen oğlaklar ve oğlaklar bazı şeyleri tamamen bitirdi. Ya da bitirecek tamamen bu yeni ayla beraber. Bu bitişleri tamamlayacak ve sonrasında yeni sisteme geçmeye hazırlanıyor olacak. Bu yeni sistemde yeni kişiler, yeni kararlar, yeni insanlar, bunlar sizi büyütmeye geldiğini gösteren, geliştirmeye geldiğini gösteren noktalarda olacaksınız. Geleceğe dair, yurt dışı işlerinize dair, yolculuklarınıza dair tüm detayları fark edip disipline alıp tamamladığınız bir sürece ilerliyorsunuz. Burada eğitim, hedeflediğiniz konuların dozajı çok yükseliyor. Detaylara çok dikkat. Apex'inde Başak Burcu var. Bu kadar işleri büyüteceksiniz, düzenleyeceksiniz ama detayları ve yavaşlamayı da unutmayın. Biten konular arasındaki yaklaşımlarınızı dengelemek çok önemli. Biten konular. İlişkiniz bitmiştir, bir iş bitmiştir, yeni bir işe başlıyorsunuzdur. Oradaki detayları görmek ve sabırla o uzun vadede işlemlere doğru planlandırmak mükemmel derecede çalışıyor olacak. Ve para konuları demiştik. Güzel, olumlu gelişmelere doğru geçiyorsunuz. Arabanız, özellikle arabanızla ilgili bir takım yenilemeler, bir takım gelişmeler oluşabilir. Çevrenizdeki kişilerle ilgili harcamalar ve onlarla ilgili desteklemeler yapabilirsiniz. Hedeflerinizde özellikle göz ardı ettiğiniz konularla ilgili bir takım masraflar oluşabileceğini de gösteriyor bu Oğlak yeni ayı. Ancak burada evinizle ilgili bu harcamalar da gerçekleşebilir. Yine de düzen kurabileceksiniz burada Oğlak yeni ayında. Sağlık konularına baktığımızda özellikle baş, diş, yüz, kemikler, Satürn, yani sizin yönetici gezegeniniz çok etkin çalışıyor şu sıralar. Bağışıklığınızı zorlayabilir. Tutulmalar verilebilir ve yorgunluk verebilir. Kronik bir yorgunluk verebilir. Bu yüzden kendi bedeninize karşı hani bu süreçte arındırmak, detoks yapmak, yenilemek bu anlamda mükemmel çalışacak. Yine sıvı alımları, özellikle yeme içme konuları, Neptün'ün konuları, ilaç alımları, buralara dikkat etmek gerekiyor. Güçlü olacak bedeniniz, duyarlı olacak ancak öte yandan. Burada bedeninizi lütfen bağışıklık anlamında desteklemeyi unutmayın sevgili oğlaklar. Yeni ay bolluğu bereketinizi ve yeni kararlarınızla daha da büyüyen yeni kişilerle kazançlarınızı arttırsın efendim. Ve 20 Ocak Güneş Kova burcuna geçiyor olacak, önemli bir geçiş. Venüs Plüton'la 3 derece ile beraber Uranüs'e üçgen yapacak. Bu sürede ikinci evinizde para ile ilgili önemli gelişmeler alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Aldığınız kararlarla beraber paranızın değişmeye başladığını göreceksiniz. Paranız söz konusu, geçmiş borçları yapılandırmak söz konusu. Burada yeni başlangıçlara geçerken paranızı yeniden değerlendirme sürecine aldığınızı görüyoruz. Bazı paralar geliyor ve bazı paralar çıkıyor olacak bu süreçte. Ve 21 Ocak Güneş Merkür'le kavuşacak. Güneş, biliyorsunuz Merkür geldi şimdi Oğlak'ta ve Güneş'in kalbinde buluşuyorlar. Çok güzel, Merkür cazimi dediğimiz bugün. Etkin bir gün, orijinal kararlar, farklı kararlar, fikri değiştirmek, niyet etmek, istek yapmak, manifest etmek için uygun. Güçlü, etkin konuşmalar yapmak, yeni işler için başlangıçlar yapmak için uygun bir süreç. Yine bu süreçte değişim yapmak istediğiniz konu varsa tabii ki tam sizin para evinizin içine yerleşecek. Orijinal farklı çözümler üretmek, paranızdaki gelir giderleri gözden geçirmek, sizin için olumlu olabilecek noktalara değişimleri yapabilmeniz için güçlü bir yerde hareket edecek. Bugünü kullanabilirsiniz. Mesela Merkür'le ilgili bir altın kese almak,
paranızı arttıracak, bereket sembolize eden bir konuda size destek olacağına inandığınız konuyu almak, niyet etmek, onu yanınızda taşımak gibi şeyler yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda kişisel gelişiminiz için size parasal anlamda katkı sağlayacak işlerden çok verim elde edebileceğiniz önemli bir gün. 21 Ocak bugünü sevgili oğlaklar kullanın. Ve 23 Ocak Güneş Plüton kavuşuyor. Bu yine para evinizde gerçekleşen Kova stelyumu oldukça önemli ve değerli sevgili oğlaklar. Burada bize uzun vadede o Plüton Kova'nın 18 yıllık sürecine girdiğinin başlangıcındayız. Şubat'ta da bir güneş tutulmamız var. Bugün 23 Ocak ilk alameti farikalarını aldığımız süreç. Bunu benim Plüton yayınım var YouTube'da. Oradan bulup dinleyebilirsiniz. Buradaki genel süreçleri size aktarıyor olacağım. Oradan da dönüp bakabilirsiniz neler oluyor diye. Bu yine paran evinizde gerçekleşen bir dönüşüme işaret ediyor. Bugün çok güçlü bir şekilde kavuşacak. Bu sürede büyük bir değişim alabilirsiniz. Büyük bir gelişme alabilirsiniz. Faydalı bir süreçte ilerleyecek. Paranızı sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar yıl sonuna doğru inanılmaz bir değişim içine soktuğunu göreceksiniz. Bolluk, bereketinizin katlanarak yükseldiğini göreceksiniz sevgili oğlaklar. Tabii ki bu genel yolun bu arada ve bu paranızın yükselmesi, artması sizin bu oğlak yeni ayı ile beraber plan program yaparak üstüne giderek çalıştığınız konuların geri dönüşüyle hareket ediyor olacak. Çok önemli, güzel parasal anlamda geçişler yaptığınız bir süreç. Hayırlısı, bolluğu, bereketiyle gelsin. Ve 26-27 Ocak önemli günler. Mars Plüton'la kavuşumu keskinleşiyor. Uranüs'le sert açılar alan bir gün. Zorlu, kritik, kolektifte yıkıcı etkilere sahip 2 güne işaret ediyor. Ve sizin için de tabii ki para evine yerleşmiş durumda. Biliyorsunuz artık orada bir stelyum var. Evet, masrafınız var gibi sanki sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Yani sanki böyle evet paranız artıyor ama orada bir alışveriş, gelir gider harcamayla ilgili bir takım etkileri de getirebileceğini gösteriyor. Bu 2 güne lütfen dikkat. Yine hastalıklar, bağışıklık sistemini sağlıkla ilgili de korumanızda bu 2 günde fayda var. Ve 30-31 Ocak en şanslı günler. Ay Jüpiter'le beraber olumlu açılarını getiriyor. Adeta ayın sonunda böyle destekleyen bir enerjiyle bu ayı kapatıyor olacağız sevgili oğlaklar. Sizlere çok etkin bir şekilde etki edecek bir Ocak'tan bahsediyoruz. Burada aldığınız kararlar çok önemli sevgili oğlaklar. Arındırdığınız, sadeleştirdiğiniz, hedefe odaklandığınız her konuyu Jüpiter'le beraber büyüteceğim diyor. Ama dengeli ol, çalış ama kendini de çok yorma diyor. Sevgili oğlaklar, güzel, verimli, bolluk bereketiyle gelen bir ay diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Aşağıya da yorum bırakırsanız benden mutlusu yok. Hepsini okuyorum ve yaşamda neler yaşıyorsunuz onları da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kritik değişimler ve dönüşümleriniz benim için çok etkili oluyor çünkü takip ediyorum. Görüşmek üzere, sevgi ve selamlarımla.